Kızılcık Şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Ömer'e bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Kızılcık Şerbeti'nden en güncel gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Şimdi sakin ama kararlı bir analizle parça parça ilerleyelim. Öncelikle hikayenin merkezinde yine Ömer var. Yeni bölümde Ömer'i hem aklıyla kalbi arasında hem de geçmişin gölgesiyle bugünün yükü arasında gidip gelen zor bir süreç bekliyor. Gerçekleri itiraf etmeli mi, yoksa yeni doğan bebeği ve Kıvılcım'ın huzuru için susmalı mı? Bu ikilem Ömer'in omzuna ağır ağır çökerken onu farkında bile olmadan iyi planlanmış bir tuzağın içine doğru çekiyor. Dizinin sezon açılışındaki küçük ama kritik ayrıntıların bu tuzak planının üstüne adım adım örüldüğünü görüyoruz. Ömer'in tek bir hamlesi bile hem ailesinin düzenini hem de ilişkilerinin kırılgan dengelerini etkileyebilir. Peki Ömer gerçekten kaza sonucu o genç kızın yaşamına son mu verdi? Yoksa gözümüzün önünde başka bir düzen kurulup suç onun üzerine mi yıkılıyor? Sezonun ilk sahnelerine dikkatle dönelim. Ömer barda otururken arka tarafta genç bir çiftin tartışmasına tanık olmuştuk. Bu çift, Ömer ile Kıvılcım'ın doktorları Nilgün ve Hakan'ın oğulları ve onun kız arkadaşıydı. Hemen ardından gelen sahnede Ömer'in kaza yaptığını gördük. Fakat yerde kimse yoktu. Daha sonra o kızın hayatını kaybettiğini öğrendiğimizde doğal olarak ilk refleksimiz Ömer suçlu demek oldu. Fakat Nilgün ve Hakan'ın ölçüsüz, yer yer çelişkili, yer yer dağınık duran tavırları derinlemesine incelendiğinde başka bir olasılık belirginleşti. Ömer'i suçsuz olduğu bir olayın faili gibi göstermek. Yani bu sadece bir adli vaka değil, aynı zamanda Ömer'in psikolojisi üzerinden kurulan, onu suçu kabul etmeye iten bir baskı oyunu. Özellikle son bölümde Ömer'in vicdanıyla oynandığını, ben mi yaptım şüphesinin içini yavaş yavaş kemirdiğini gördük. Bu şüphe duygusu böyle kurgularda en güçlü silahlardan biridir. Kişiyi önce yalnızlaştırır, sonra itirafa hazır hale getirir. Benim öngörüm yeni bölümde tuzak mekanizmasının daha görünür olacağı ve kısa süreli de olsa Ömer'i hapishane duvarlarının ardında görebileceğimiz yönünde. Bu noktada altını çizmek gereken ayrıntı şu: bu süreç çiftimiz Ömer ve Kıvılcım'ı bir süreliğine ayrı düşürebilir. Aralarına soğuk rüzgarlar girebilir. Fakat uzun vadede Ömer'in suçsuzluğunun ortaya çıkacağını ve bu hikayenin başladığı kadar sert ama tatmin edici bir şekilde kapanacağını düşünüyorum. Kısacası fırtına yakın fakat kalıcı bir yıkım değil, derslerle biten bir sarsıntı bekliyorum. Gelelim Işıl cephesine. Son bölümde Işıl odasına bırakılan gizemli notu kimin gönderdiğini araştırmaya başlamış ve şüphelerini birkaç isim üzerinde yoğunlaştırmıştı. Burada bence Işıl büyük bir yanılgının eşiğinde. Çünkü izlediğimiz tablo onu adım adım kendi sonunu hazırlayacak bir hatalar zincirine sürüklüyor. Benim tahminim o notu Işıl'ın odasına bırakan kişi evin yeni kahyası Birsen. Birsen karakterinin diziye girişi tesadüfi görünmüyor. Aksine evde olup biten her şeyden haberdar olabilecek, sessiz ama stratejik bir konumda. Üstelik Birsen'in Koray'ın kardeşi olduğu bilgisi tabloyu tamamlıyor. Işıl'ın Koray'la ilgili yaşananların bedelini ödememesine içine sindiremeyen Birsen, intikam ve gerçekleri açığa çıkarma motivasyonuyla Ünal ailesinin evine adım atmış olabilir. Bu durumda Işıl tehdit algısını yanlış kişilere yöneltirken asıl planlayıcının kurduğu ağın tam merkezinde kalacak ve farkına varmadan tuzağa doğru yürüyecek. Bu hattın dramatik gücü nereden geliyor? Birsen evin görünmez trafik akışını, sırların kimden kime nasıl sızdığını, hangi odada kimin ne konuştuğunu herkesten önce fark edebilecek bir pozisyonda. Kahyalık rolü bir anlamda sadece hizmet değil, aynı zamanda bilgi toplama ve strateji kurma imkanı sunuyor. Dolayısıyla Birsen'in atacağı küçük hamleler Işıl cephesinde kocaman kırılmalara yol açabilir. Işıl'ın kontrolü bende özgüveni, notların ritmi arttıkça yerini paniğe ve aceleci hamlelere bırakabilir. Bu panik hali günah keçisi seçmesine, hatta yanlış ittifaklar kurmasına sebep olabilir. Sonuç, Işıl kendi kurgusunun içinde kaybolur ve seyirci gerçeğe en uzak duran kişinin aslında gerçeğe en çok yaklaşan kişi olduğunu fark eder. Nursema ve Firaz cephesine geçelim. Yüzeyde bakıldığında sorunların bir kısmı çözümlenmiş gibi duruyor. Fakat bu sükunet yanıltıcı. Nursema bir süre için Firaz'ın açıklamalarına inanmayı seçecek. İlişkilerini toparlamak isteyecek.
Ancak Firaz'ın davranışlarındaki küçük tutarsızlıklar, yakalanan gizli anlar ve üstü kapalı cevaplar Nursema'nın dikkatinden kaçmayacak. Şüphe önce bir çizik gibi başlar, sonra o çizik büyür ve resmin bütününü bozmaya başlar. Ben de tam burada kırılma bekliyorum. Nursema, Firaz'ın ihanetine dair ipuçlarını bir araya getirdikçe yüzleşme kaçınılmaz olacak ve bu yüzleşmenin zamanlaması da dramatik açıdan çok sert olabilir. Hamilelik sonrası, yani Nursema iki bilinmezli bir denklemin ortasında kalacak. Bir yanda dünyaya gelmesini beklediği bebeği, diğer yanda güven sarsıntısıyla yara almış bir evlilik. Bu noktada anlatının ritmine dair bir not açalım. Dizi uzun zamandır güven ve aidiyet duygularını sınayan olay örgülerini tercih ediyor. Ömer'in içine düşürüldüğü psikolojik kuşatma, Işıl'ın kendi kurduğu labirentin içinde yolunu kaybedişi ve Nursema'nın ilişkisine sızan ince çatlakların bir fay hattına dönüşmesi. Tüm bu kollar tek bir ortak başlıkta buluşuyor. Göründüğü gibi olmayan gerçekler. Yeni bölüm bu ortak duyguyu güçlendirerek ilerlerse hem dramatik tatmin hem de karakter gelişimi açısından zengin bir bölüm izleriz. Kıvılcım'a ayrıca parantez açmak gerekiyor. Ömer'in yaşadığı bu dalgalı süreç ister istemez Kıvılcım'ı da etkileyecek. İletişim kopukluğu, yorgunluk, uykusuzluk ve bebeğin getirdiği tatlı telaş bir araya geldiğinde en sağlam ilişkilerde bile yanlış anlaşılmalar çoğalır. Kıvılcım'ın bu süreçte göstereceği sabır ve tutarlılık kritik. Beklentim, ilk sarsıntının ardından Kıvılcım'ın aklı selimi öne çıkararak kanıta dayalı bir duruş sergilemesi ve Ömer'in yanında konumlanması yönünde. Çünkü asıl kopuşun zemini kanıtlar değil, öfkeyle verilen ani kararlar olur. Eğer bu tuzaktan uzak durulursa çiftin sınavı bir bağ güçlenmesine dönüşebilir. Şimdi tabloyu küçümsemeyen ama abartmayan bir çerçeveyle bağlayalım. Ömer cephesinde kısa süreli bir tutukluluk ihtimali masada, fakat senaryonun ağırlık merkezi suçsuzluğunun ortaya çıkmasına kurulmuş görünüyor. Işıl cephesinde gizli elin bir sen olma olasılığı kuvvetli ve bu sayede içeriden işleyen bir intikam örgüsü izleyeceğiz. Nursema Firaz cephesinde ise sessiz birikim, yüksek voltajlı bir yüzleşmeye doğru akıyor. Zamanlama duygusal açıdan en kırılgan ana hamilelik sonrasına denk gelebilir. Bütün bu çizgiler yan yana geldiğinde yeni bölümün temposu inişli çıkışlı olacak. Önce şüphe büyüyecek, sonra yanlış adresler tek tek düşecek ve nihayetinde asıl fotoğraf netleşecek. Kapanışa gelirken izleyici tarafında merak duygusunu canlı tutan birkaç soru daha not edelim. Ömer'in hafızasında boşluk bırakan kazaya dair eksik parça kim tarafından ve nasıl tamamlanacak? Nilgün ve Hakan cephesinde aile içi motivasyonlar, mesleki itibar ve ebeveyn refleksleri hangi tercihlere yol açacak? Bir senin attığı küçük taşlar Işıl'ın kurduğu havuzda nasıl dalgalar yaratacak? Nursema'nın sezgileri onu koruyan bir kalkan mı olacak, yoksa gerçeklerle yüzleştiğinde daha derin bir kırılmaya mı evrilecek? Sorular çoğalıyor, cevaplar ise yeni bölümle birlikte şekillenecek.